Herkese selamlar. Bugün sizlerle Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 model laptop inceleyeceğiz. IdeaPad Gaming 3'ler birçok farklı konfigürasyona sahip laptoplar satıyor. Bu en yüksek konfigürasyona sahip olan modeli. Bu yüzden 15ACH6 diye belirttim. Öncelikle dış görünüş ve kasasını inceleyelim. Sonrasında bileşenler, oyun testleri ve en son özet olumlu olumsuz yanlarını değerlendirerek devam edelim. Evet, dış tasarımına başladığımızda gayet sade, güzel, modern bir tasarım bizi karşılıyor. Ben oyuncu laptoplarında böyle agresif, cafcaflı tasarımları pek sevmediğimden dolayı benim gayet hoşuma gitti. Sağ tarafımızda iki tane USB girişimiz, bir tane combo jack kulaklık mikrofon girişimiz mevcut, bir tane fan çıkışı. Arka tarafı dümdüz şu şekilde. Sol tarafımızda güç girişi, Ethernet, HDMI ve Type-C girişimiz mevcut. Burada da aynı şekilde fan çıkışı var. Alt tarafındaki fan hava alma kısmı da bu şekilde. Bu arada bir ses duyuyorsunuzdur. Buna videonun sonunda değineceğim. Kapağı kaldırdığımızda 15.6 inç Full HD 165 Hz IPS bir ekran bizi karşılıyor. Klavye panelimiz bu şekilde. Trackpad bu şekilde. Trackpad bence orta segment bir laptopa yakışmıyor. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani biraz ne kadar kullanmayacak olsak da mouse'la kullanacağız genelde çoğumuz ama biraz daha iyi yapılabilirmiş. Şuradaki boşluğu olsun, basış hissi olsun falan pek yeterli değil. Sonrasında her laptopta olmayan burada bir kamera açıp kapatma tuşumuz var. Şimdi laptopumuzu açıp bileşenlerimizi test edelim. Sonrasında SSD hız testimizi yapalım. Ondan sonra da oyun testlerimizi tamamlayıp sona doğru geçelim. Şimdi bilgisayarın bileşenlerine geldiğimizde işlemci tarafında 8 çekirdek 16 iş gücüne sahip Ryzen 7 5800H işlemcimiz mevcut. Turbo Boost'a 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor bu işlemci. RAM tarafında ise toplamda 2 slot 8x2 16 GB DDR4 3200 MHz RAM'lerimiz mevcut. Ekran kartı olarak RTX 3060 6 GB 192 bit ekran kartımız mevcut. Şimdi Crystal Disk Mark'la SSD'mizin yazma ve okuma hızına göz atalım. Evet, Crystal Disk Mark sonuçlarımız bu şekilde. Ortalama bir hızlara sahip. Ne çok iyi ne kötü diyebiliriz. Şimdi oyun testlerine geçmeden önce bilgisayar Windows 11 Home Single Language olarak gelmişti. Ben bunu Windows 10 Home Single Language'e downgrade yaptım orijinal haline. Sonrasında BIOS'unu updateledim. BIOS'unu updatledikten sonra BIOS ayarlarına baktığımda önemli bir kısım var. Bu laptopu alacaklar için o kısmı da göstermek istiyorum. Sonrasında oyun testlerimize geçeceğiz. BIOS arayüzüne geçiyorum şimdi. F2 tuşuyla şimdi BIOS arayüzüne giriyoruz. Evet, BIOS arayüzümüz geldi. Burada Configuration kısmında aşağı indiğimizde onboard ekran kartına yani AMD'nin ekran kartına RAM'den 2 GB paylaşımlı olarak yani default ayarlarda BIOS'ta 2 GB paylaşımlı. Bu anlamsız zaten o onboard ekran kartı işte Google'da, YouTube'da video izlerken basit işlerde kullanılan bir şey. Bu arada MUX switch yok bunda. Otomatik ikisi geçiş yapıyor aralarında. Bunu 512 MB'a düşürmenizi öneririm. Düşürmeyen kişiler çünkü bazı forumlarda okuduğum kadarıyla bazı sıkıntılar yaşamış. Bu da aklınızda bulunsun. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life.
I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? 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 They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Evet, incelememize oyun testlerimizi tamamladığımıza göre şimdi sonuç olarak olumlu ve olumsuz yönlere değinelim. Olumlu yönlerde bence en önemli kısım fiyat performans kısmı. Bu konfigürasyonlara sahip bir laptopu daha ucuza yok şu an piyasada, yani bu en uygun fiyattaki laptop. Aynı zamanda bu konfigürasyona sahip bir laptopu masaüstü versiyonunu yapmaya kalksak da hemen hemen aynı ücrete denk gelecektir. Bundan sonrasında soğutması çok başarılı. Yani benim beklediğimden daha iyi. Böyle üst segment laptoplar işte daha çok hava çıkışı, daha çok ızgara yapmasına rağmen hani onlara yakın bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Bununla beraber Lenovo yazılım sayesinde istediğimiz zaman fan hızını ayarlayabiliyoruz. Yani sessiz mod, otomatik, dengeli mod, aynı zamanda performans mod olmak üzere 3 tane mod var. Yani kütüphaneye gittiğiniz sessiz bir ortamdasınız. Sessiz ayar alıp istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiç ses çıkartmıyor. Tabi buna göre performans da düşüyor. Ama yani Chrome'da gezme, ders çalışmayı rahat rahat kaldıracaktır. Sonrasında bir diğer olumlu yönü ise ekranın 165 Hz olması. Eskiden laptoplara böyle yüksek Hz ekranlar koymuyorlardı. Hani üst segmente böyle 144 Hz koyduklarında
Biz şaşırıyorduk yani mutlu oluyorduk. Şu an orta segment bir laptopa 165 Hz ekran koymaları beni mutlu etti açıkçası. Sonrasında diğer dizüstü bilgisayarlara göre klavyesi ergonomik ve dokunma hissiyatı gayet başarılı geldi bana. Hoşuma gitti. Sağ tarafa küçük bir numlock kısmı koymaları da iyi olmuş yani. Ee, Bunun dışında aklıma gelen olumlu bir yön yok. Yani gayet oyun testlerinde gördüğünüz şey yani hak ettiğini veriyor. Gösterdiği gücü gayet fazlasıyla veriyor. Atladığım bir şey varsa yorumlarda da söylerseniz sevinirim. Olumsuz yönlerine de gelecek olursak USB soketi en başta bana göre. İki soket yapmışlar. Yani 3 olsa daha iyi olurdu bence en azından. Hadi 2 yaptınız. Birini sağa birini sola koyun bari. Çünkü şimdi ikisini de buraya koyduklarından dolayı Bluetooth kulaklığın alıcısını takarken buraya mouse ister istemez çarpabiliyor. Bu hoş bir durum değil. Benim aklıma bu takıldı. Ondan sonraki en önemli kısımsa videonun başlarındaki tasarımı incelerken laptoptan böyle hareket ettirirken bir ses geliyor içinden. Bir şey oynama sesi. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Söyleyeceğimi söylemiştim. Bu üst segment bir laptop olmadığından dolayı iç tasarımına çok önem vermemişler. Yani çok özenerek yapmamışlar. Tam bu sağ alt kısımda BIOS pilimiz mevcut. BIOS pili soketinden çıkabileceğine dair forumlarda yazılar okumuştum. Yani çıkmış bazı kişilerde. Bundan dolayı sıkıntı yaşamışlar. Bende de aynı şey oldu. BIOS pili çıktı. Küçük hareket ettirmelerde bunun sesini duyuyoruz. Ama bunun olumsuz bir yanı yok. Sadece o ses var. Kablo takılı. Yani ben 6 ay, bir sene sonra içini açıp temizlemek istediğimde çift taraflı bantla BIOS pilini soketine oturtacağım tekrar. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.